Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle bebek yeleği çalışması yapacağız. 1,5-2 yaş grubu arası bebek yeleği çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu bebek yeleğimizi Alize Baby Best'te çalışacağız. Anti peeling özellikle 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda. İpimizin kolor numarası yani renk numarası 514, lot numarası 714 400. Evet, bu ipimizin şiş numarası arkadaşlar 4 ila 5 arası. Ben 4,5 numaralı şişimizde öreceğim. Eli sıkı olan arkadaşlarımız 4,5-5 numaralı şişte örebilirler. Ama eli bol olan arkadaşlarımız yani elini herkes bildiği için eli bol olan arkadaşlarımız da 3,5-4 numaralı şişle örebilirler. Hatta 3,5 numaralı şişle örebilirler. İpimizin özelliği ne demiştik? Anti peeling özellikle su yeşili arkadaşlar. İpimizin rengi su yeşili. Kadife gibi bir ip. Çok güzel bir ip. Alize'nin ipleri genelde Nakon'un Alize'nin ipleri özellikle bebe yünleri çok güzel oluyor. Evet, ne demiştik? Güzel bir bebek yeleği çalışması yapacağız. Bu bebek yeleği çalışmasında arkadaşlar şöyle 76 tane ilmek attım, hazırladım. 1, 2, 3, 4 diş haroşa oluşuncaya kadar ördüm. 4 diş haroşadan sonra roba ayrımına başlayacağız ve ilk düğme ilimizi açacağız. Evet, erkek çocuğu için örecek olan arkadaşlarımız sol tarafta, kız çocuğu için örecek olan arkadaşlarımız da sağ tarafta düğme iliğini açacak. Ben erkek çocuğu için öreceğim için sol tarafta düğme iliğini açacağım. Unisex bir model, yani kız çocuğuna da erkek çocuğuna da bu modeli örebilirsiniz. Renk değiştirerek örebilirsiniz veya da ayrı renkte de örebilirsiniz. Erkek çocuğuna da kız çocuğuna da su yeşili güzel gidecek bir renk. Evet, ne demiştik? 1, 2, 3, 4 diş haroşa oluşturuncaya kadar ördüm. İlk düğme ilimizi açıyoruz. Aynı zamanda da roba ayrımlarına başlıyoruz. Evet, ilk 7 ilmeğimizde son 7 ilmeğimiz arkadaşlar patımız olacak. Patımızı ne yapıyoruz? Haroşa olarak devam edeceğiz. Evet, ilk düğme ilimizi açmak için 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra bir doladık. 5. ile 6. ilmeğimizi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Ve 7. ilmeğimizde düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek patımız demiştik. 4 ilmekten sonra doladık. 5. ile 6. ilmeğimizi kestik. 7. ilmeğimizi de ördük. Şimdi bakın arkadaşlar, ön tarafa patımızla beraber 15 tane ilmek bırakacağız. 8 ilmek bu tarafta öreceğim. 7 ilmek patımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. 7 ilmek patımızı ördük. 8 ilmek de düz ilmeğimizi ördük. Patımız haroşa gidecek arkadaşlar. Diğer tarafları düz olarak öreceğiz. Şimdi robamız için bir tane ilmek düz ayırıyoruz. Sağdan ve soldan gizli artırmalar yapacağız. Bakın, hemen sağından ve solundan gizli artırmalar yapacağız. Evet. Gizli artırmamızı yapıyoruz. Bir tane ilmek düzümüzü ördük. Ne demiştik? Roba ilmeğimiz. Hemen tekrar gizli artırmamızı yapıyoruz. Ve 10 ilmek ne yapıyoruz? Kolumuz için örüyoruz. Bakın, 15 ilmek ön tarafta. Bir tane robamızı ördük. Robamızın sağından ve solundan artışlar yaptık. 10 ilmek kolumuz için öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmek düzümüzü ördük. Hemen bakın, roba ilmeğimizin altına hemen işaretleyiciyi koyuyoruz. Roba ilmeğimizi düz olarak devam edeceğiz. Sağından ve solundan gizli artırmamızı yapıyoruz. Hemen bu taraftan da gizli artırmamı yaptım. Arka tarafta 22 tane ilmek örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, tekrar sayalım yanlışlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, hemen bakın, roba ilmeğimizin altına hemen ayracımı takıyorum ki yeri belli olsun diye. Evet. Hemen sağından gizli artırmamı yapıyorum. Roba ilmeğimi ördüm.
solundan gizli artışımı yaptım. Kolumuz için kaç ilmekti? 10 ilmekti arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Hemen robamızın ilmeğini hemen ayrıca takıyoruz. Sağından robamızı ördük ve solundan bakın hemen artışımı yaptım. Bakın arkadaşlar. Sağından ve solundan artışımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Düz ilmeğimizi ördük. 2, 4, 6, 7. Robamız, patımız için kaç ilmekti? 7 ilmekti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Ön tarafta 15 ilmeğimiz oldu. Kollarımızda 10 ilmeğimiz, arkada 22 ilmeğimiz, ön tarafta yani önlerde 15'er ilmek, arka tarafta 22 ilmek, kollarda 10'ar ilmeğimiz oldu. Şimdi arka tarafa dönüyoruz. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Patımız hariç diğer tarafları ters örüyoruz. Patımız haroşa olduğu için patımızı düz öreceğiz. Yani 7 ilmeğimizi düz olarak başlayacağız. Arkadaşlar ben haroşayı düzden örüyorum. Tersten ören arkadaşlarımız da vardır. Haroşayı tersten örebilirler. Yani düzden de tersten de haroşamız aynı şekilde düşecektir. Şimdi bakın 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6 ve 7. Patımızı ördük. Diğer tarafları yani artış yaptığımız, gizli artırma yaptığımızda dahil olmak üzere bütün ilmeklerimizi diğer patımıza kadar ters örüyoruz. Evet, patımıza ters örerek geldik. Sayalım 2, 4, 6 ve 7. Evet, ne yapıyorduk patımızda arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani patımızı haroşa örüyorduk. Lastiğimizi. Evet, dönüyoruz. Bir daha beraber yapalım arkadaşlar. Daha sonra ben roba artışın yani roba bitimine kadar öreceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek patımızı ördük. Şimdi bu kısımlar arkadaşlar düz olarak öreceğiz. Patımızı haroşa öreceğiz. Evet, 7 ilmek haroşamızı ördük. Daha doğrusu 7 ilmek haroşamızı yani patımızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk artırımdan sonra ne oldu burada arkadaşlar? 9 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Sağdan ortadaki roba ilmeğimizi örüyoruz ve soldan da gizli artırmamızı yapıyoruz. Kolumuzu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet. İlk artırmadan sonra ilk başladığımızda 10 ilmekti. Sağdan ve soldan artırdıktan sonra 12 ilmeğimiz oldu kolumuzda. Hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Robadaki tek ilmeğimizi örüyoruz. Hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Ve arka tarafı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 22 ilmeğimiz vardı. İlk artırmadan sonra 24 ilmeğimiz oldu. Sağdan ve soldan arttırdık. Evet, roba ilmeğimize geldik. Hemen artışımızı yapıyoruz. Roba ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Artışımızı yapıyoruz. Kolumuzu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.
12 ilmeğimiz oldu kolumuzda. Hemen roba artışımızı yapıyoruz. Bir ilmek düzümüzü ördük. Roba artışımızı yaptık. Robamızın artışını sağdan ve soldan artışımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 8 ilmek düzümüz vardı. 9 ilmek oldu. Hemen patımızı örüyoruz. Yani patımızın haroşasını örüyoruz. 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Evet, arka tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk 7 ilmeğimizde son 7 ilmeğimiz haroşaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek düzümüzü yani haroşamızı ördük. Diğer haroşamıza kadar yani patımıza kadar ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, ters örerek patımıza kadar geldik. Sayalım. 2, 4, 6 ve 7. 7 ilmek neydi? Patımızdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek düzümüzü ördük ve döndük. Bakın arkadaşlar. 76 ilmekle başladık. 4 haroşadan sonra düğmeliğimizi açtım ve roba ayrımlarına başladık. 2 defa beraber roba artışlarını yaptık arkadaşlar. Şimdi roba artışlarına bu şekilde devam ediyoruz. Yani sağdan ve soldan artışlarımızı yapıyoruz. Robamızın bakın düzü sabit olarak gidiyor. Sağdan ve soldan artışlar yaparak roba artışlarına devam ediyoruz. Şimdi 2 defa artış yaptık beraber. Ön tarafta 17 tane ilmeğimiz oldu. Kollarda 14 ilmeğimiz oldu. 10 ilmekte 14 ilmeğimiz oldu. Arka tarafta 22 tane ilmeğimiz vardı. 26 tane ilmeğimiz oldu. Kollarımızda ne demiştik? 14 ilmeğimiz oldu. Önlerde 17 tane ilmeğimiz oldu. Evet, bu şekilde roba artışlarımıza devam edeceğiz. Evet, şöyle bakalım, 19 kez arttırdım. Son arttırmayı yani 20. arttırmayı da beraber yapalım diye videoyu başlattım arkadaşlar. Bakın, çocuk gelişimi farklı olduğu için ben 20 arttırma yaptım. Siz 18 arttırmada da bırakabilirsiniz. Tabii ipiniz de önemli, şişiniz de önemli. Yani çocuğunuza, bebeğinizi ölçerek bunu yaparsanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Ne demiştik? 20. artırmayı beraber yapalım ve ben ikinci düğmeliğimi de açtım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diş arayla da düğmeliğimizi açacağız. 13 diş aralık verdim. 13 dişten sonra ikinci düğmeliğimi açtım. Şimdi son roba artırımını beraber yapalım. Daha sonra kol ayrımına geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar, çocuk gelişimi farklı olduğu için siz 18'de bırakabilirsiniz. 20 yapabilirsiniz. 17'de bırakabilirsiniz. 19'da bırakabilirsiniz. Siz kendi çocuğunuza ölçerek ya da kime örüyorsanız ona ölçerek yapabilirsiniz. Benim 1,5-2 yaş grubu oldu. Yani yaş grubuna göre başlangıç noktası aynı. Yani ilmek sayımız aynı. Sadece roba kısmında işte 18, 17, 19 roba kısmına siz kendiniz karar vereceksiniz. Daha sonra kol ayrımına geçeceksiniz. 2, 4, 6, 7. Evet, robamız pardon patımızı ördük. Son artışı beraber yapalım. Arka taraftan kolun haroşasına başlayalım. Kolumuzu örelim. 2-3 diş veya 3-4 diş haroşa yapacağım kola. Kolu keseceğim ve beden çalışmasına geçeceğiz. Bedende bonbon şekeri modelini uygulayacağım. Beraber başlatacağız. Şimdi şu ilk artırmayı beraber yapalım. Tekrarlamış olalım. Evet. Gizli artırmamızı yapalım. Robamızı ördükten sonra diğer gizli artırmamızı sağdan ve soldan artırmamızı yaptık. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde artırmalara devam edelim. Arka tarafta kol kısmının haroşasına başlayacağız arkadaşlar. Kolu bitirdikten sonra bedeni birleştireceğiz. Evet, robamıza geldik. Robamızda artışımızı yapalım. Robamızı örelim. Artışımızı yapalım. Evet, bu şekilde artışlarımızı yaparak gidiyoruz. Evet, şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar.
Patla beraber 15 ilmeğimiz vardı. Patı saymazsak eğer 8 ilmekle başladık, artışlara başladık. Toplam 28 ilmeğimiz önlerde oldu. Patımızı saymıyorum arkadaşlar. Patımızı da sayarsak 35 tane ilmeğimiz oluyor. Kollarda sağdan ve soldan arttırdık. 10 ilmekle başlamıştık. Kollarda 50 ilmeğimiz oluyor. Arkada 22 ilmekle başlamıştık. Sağdan ve soldan arttırdık. 20 ilmek sağdan, 20 ilmek soldan, 40. 22 ilmekte kendi bedenimizin ilmek sayısı vardı. 62 tane ilmeğimiz oldu. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Arka tarafta var olan bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ön tarafta kol ayrımına başlayacağız. Yani koldaki lastiği haroşa yapacağız. İlk dişi oluşturmuş olacağız. Evet, sıra sonuna kadar artık artırma işlemimiz bitti. Bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ön tarafa geldiğimizde kolda 3 diş veya 4 diş haroşa oluncaya kadar öreceğiz. Evet, bakın kol lastiğimizle beraber bir diş haroşa bedende de oluşturduk. Şimdi ön tarafa gireceğiz. Kol ayrımına ve beden ayrımına başlıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar patımızla beraber bütün ilmeklerimizi düz ördük. Dönüyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kolumuza kadar gelelim. Kolumuzda 3 diş veya 4 diş haroşa oluşturalım. Kolda bir diş haroşayı oluşturduk. Kolumuzu ayıralım. Evet. Kola doğru geldiğimizde robadaki tek ilmeğimizi bedene bırakacağız. Kolumuzu öreceğiz. Kol lastiğimizi daha doğrusu öreceğiz. Evet, bakın. Robamızdaki ilmeğimiz. Onu ön tarafa aldık. Şimdi burada şöyle yapalım isterseniz. Karıştırmadan gidelim. Bu şekilde alalım. Artık kolumuza başladık. Robamızdaki ilmeğimizi öne aldık. Kolumuzda 3 ya da 4 bir dişini oluşturduk. 3 ya da 4 diş oluncaya kadar örelim ve kolu keselim. Daha sonra diğer kolumuza gelelim. Bu şekilde de arka tarafta da bedeni tamamen birleştirelim. Evet, robamıza doğru geldik. Robamızdaki ilmeğimizi arkaya bırakıyoruz. Şöyle yapalım, karıştırmamak amacıyla. Evet, şöyle alalım. Bakın, robadaki ilmeğimi arka tarafa bıraktım. Şimdi ön yüzden ve arka yüzden düz öreceğim. Kol lastiğimizi tamamlayacağız. Evet, bakın 3 diş haroşamız oluştu. Şimdi ön taraftan öreceğim. Arka taraftan örerek keseceğim için dördüncü diş arka tarafta keserken oluşacak. 4 diş haroşamız olacak. Bakın arkadaşlar, 1 2 3. Şimdi arka taraftan keserken dördüncü diş haroşamız oluşacak. Evet, dönüyoruz. Döndük. Örerek kesiyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Ördüm ve kestim. Düz ördüm ve kestim. Örerek keserken dördüncü diş haroşamız oluşuyor. Evet, bakın ördük. Arkadaki ilmeği üzerinden atlattık. Evet, örerek kesme tekniğini uygulayarak sıramızı tamamladık. Yani kolumuzu kestik. Bakın şöyle göstereyim. Dördüncü diş haroşamız da keserek oluştu. Şimdi bakın arkadaşlar.
Hiç ipi koparmadan buradan birleştireceğim. Diğer kolumuza geçeceğim. Şimdi bunları çıkaralım. Bunlara gerek yok artık. Şöyle yapalım. Hemen tığla birleştireceğim. Buradan uçtan alalım. Bu biraz kalın oldu. Evet, o biraz kalın oldu. Şöyle yapalım. Evet. Bakın. Buradan hemen şöyle kenardan aldım. Şöyle birleştirdim. Bakın. Bu zincir görünümlü yerlerden aldım. İçine girdim. Dikkat edelim. Şöyle yapalım. Sırayı kaybetmeden, kaydırmadan, sıkı tutmadan. Evet, sıkı tutmayalım arkadaşlar. Bakın. Alt tarafı çekmesin. Şöyle sırayla aldım. Buradan da girelim şöyle. Bakın şuradan. Karıştırmayalım. Şuradan şöyle. Evet, şurayı kaydırmayalım. Son defa şöyle girelim. Kolun arasına. Evet, bakın. Şöyle yapalım. Kolu birleştirdik. Ne yapıyoruz? Buradaki ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Diktiğimiz ilmeğimizi buradan şöyle devam ederek gidelim. Bakın. Bu şekilde diğer kolumuza doğru gelelim. Diğer kolumuzda da aynı işlemleri yapalım. Evet, diğer kolumuza geldik. Buradaki robamızı arka tarafa alıyoruz. Bakın, roba ilmeğimizi arka tarafa aldık. Karıştırmamak için şöyle yapalım. Diğer kolumuza başladık. Evet, bakın buradaki robamızı ön tarafa bıraktık ve dönüyoruz. Karıştırmamak için bu şekilde alalım. Şimdi 4 diş haraşo oluşuncaya kadar, daha doğrusu 3 diş haraşo oluşacak. 4. dişte arkadaşlar burada keserken burada 4. dişimiz oluşacak. Şimdi ben bu kolu da tamamlayıp hemen dönüyorum. Buradaki ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Evet, sağ şişimize aldık. Düz örerek diğer tarafa gelelim. Şimdi arkadaşlar ön tarafta 6 sıra düzümüz oluşacak ve modelimize başlayacağız. Bonbon şekerine başlayacağız. Bonbon şekerinin birçok ismi var ama şu an aklıma gelmedi. Bonbon şekerini yeleğimize uygulayacağız. Dönüyoruz arka tarafa, kollarımızı bakın birleştirdik. Bu şekilde arka tarafa döndük. Artık haroşa 2, 4, 5, 6 ve 7 patımızı haroşa ördük. Ters örerek örüyoruz. Ters örerek gidiyoruz, pardon. Şimdi ön tarafta 2 sıra düzümüz oluştu. 4 sıra daha öreceğiz. Yani ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere öreceğiz. Yalnız düğme iliklerimizi unutmayalım arkadaşlar. 13 diş arayla yapacağız düğme iliklerimizi. Şimdi ön tarafa geldiğimizde 3. sırada olacağız. 3, 4, 5, 6 ön tarafta modelimizi koyacağız. Dediğim gibi 2. sıradayız şu an. Hem beden birleştirmesi yaptık. 2, 4, 6 ve 7.
Patımızı unutmayalım. Haroşa örmeyi. Evet. Geldik. Şöyle yapalım. Bir bakalım önce. Evet, şöyle bakalım. Kolumuzun işlemi bitti. Yani kolumuzu bitirdik. Beden çalışmasına geçtik. Buradaki ayraçlarımızı çıkaralım artık. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. 2 de sıra düzümüz oluştu. 4 sıra düzümüz daha öreceğiz. Ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere 6 sıraya tamamlayacağız. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Ne yapacağız? 4 1 2 4 sıra daha öreceğiz. Yani ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere. Daha sonra modelimize geçeceğiz. Şimdi ben 6 sıra düzü tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 6 sıra düzümüzü oluşturduk. Bakın arkadaşlar. 6 sıra düzden sonra modelimize bonbon şekeri, balon, yani birçok ismi var bu modelimizin. Modelimize başlıyoruz. Şimdi bakın. Patımızı, 7 ilmek patımızı yani haroşamızı örelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın arkadaşlar, tek sayıda oluşacak. Benim 124 tane ilmeğim var. Bir tane ilmeği arada kaybedeceğim. 123 tane ilmeğimiz olacak. Yani bu modelimizin tek sayıda olması gerekiyor. Bakın şimdi modelimize başlıyoruz. 7 ilmek haroşamızı ördük. 8. ilmekte bakın düze başlar başlamaz. Patımdan hemen sonra modelimize başlıyoruz. 1 2 3 ve 4 çıkardım. Bakın 4 tane 4 ilmeğimi sökerek geldim. Şu şekilde göstereyim. Buradan örerek hepsini birlikte aldım. Arada 1 2 ve 3 ilmeğimi ördüm. Bakın söktüm. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi söktüm. Bakın bu şekilde 1 2 ve 3 ilmeğimizi ördük. Daha sonra 1 2 3 ve 4 ilmeğimizi sereyim. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4. Daha sonra alttan girerek ördük. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 3 ilmek örüyoruz. Daha sonra 1 2 3 ve 4 söktük. Alttan girerek aldık. 1 2 3 söküyoruz. 1 2 3 ve 4 söktüm. Hemen alttan girdim. Bakın arkadaşlar, alttaki ilmekten giriyorum. Hepsini birlikte ördüm. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın aldık. Bakın 1 2 ve 3. Bakın arkadaşlar, son bonbon modelini yaparak bitiriyoruz. Yani o şekilde sayarak gelirseniz kaç ilmek kaynatacağınız, yani kaç ilmek eksilteceğinizi bulabilirsiniz. 1 2 3 4 söktük. Hepsini birlikte ördük. Bakın patımızı örüyoruz. Arka tarafta var olan bütün ilmeklerimizi tamamıyla ters örüyoruz. Patımız hariç, patımızı haroşa örüyoruz. Arka tarafı ters örerek devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi yine 6 sıra düz oluştuktan sonra modelimizi kaydıracağız. 2 4 6 ve 7. Arka tarafta ters, ön tarafta düz olmak üzere tekrar 6 sıra düzümüzü oluşturalım. Daha sonra tekrar modelimize geçeceğiz. Modelimizi kaydırarak devam edeceğiz. Yani bir sıra
hemen başlatacağız. Bir sıra kaydırarak devam edeceğiz. O şekilde modelimize devam edeceğiz. Şimdi arka taraftan ters, ön taraftan düz olmak üzere alt sıramızı tamamlayalım. Bakın birinci sıramız 1 2 3 4 5, 6. sırada modelimizi koyacağız. Evet, ben 6 sıra düzü tamamlayıp hemen dönüyorum. Bakalım, 6 sıra düzümüzü oluşturduk. Şimdi burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, üçüncü düğmeliğimizi açacağız ve ikinci modelimize, yani kaydırma işlemiyle ikinci modelimize geçeceğiz. Evet, bakın 1 2 3 ve 4 doladık. 5 ve 6. ilmeğimizi kestik. 7. ilmeğimizi ördük. 2 4 6 ve 7. Şimdi bakın, modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Burada 1 2 ilmek düz öreceğiz. Buradaki bakın, modelimizin 3. 1 2 ortadaki ilmeğimizi sökerek modelimize başlayacağız. Bakın, ilk başladığımızda ilk ilmeğimizden, hemen patımızdan sonraki ilk ilmeğimizden başladık. Şimdi 1 ve 2 ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 defa sökerek geldim. Hemen alttan alıyorum, örüyorum. 1 2 3 ilmeğimizi söküyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın şu şekilde göstereyim. Alttan giriyorum. Hemen ördüm. 1 2 ve 3 söküyorum. 1 2 3 4 defa söktüm. Alttan girdim. Hepsini birlikte ördüm. 1 2 ve 3 1 2 3 ve 4 söktüm. Hepsini bakın alttan girerek bu şekilde söktüğümüz ilmekler üstte kalıyor. Alttan girerek hepsini birlikte ördüm. 1 2 ve 3. Evet, modelimize bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İlk sırada hemen ilk ilmekten, yani pattan sonraki ilk ilmekte modelimize koyuyoruz. Daha sonra 6 sıra düzümüzü örüyoruz. 6 sıra düzümüzü ördükten sonra modelimizi kaydırıyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Bakın, aralara denk gelecek. Bu şekilde aralara denk gelecek. Burada hemen ilk ilmekte başlamıştık. İlk modele başlarken ilk ilmekte başlamıştık. İkinci modele geçerken 1 2 ilmek düz ördük. Modelimizi koyduk. Daha sonra aralarda tekrar 3 ilmek düz modelimizi koyuyoruz. 3 ilmek düz modelimizi koyuyoruz. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sırayla birinde ilk ilmekte, diğerinde 2 ilmek örüp öreceğiz. Birinde ilk ilmekte, diğerinde 2 ilmek örüp modeli koyacağız. Bu şekilde modelimize devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. 1 2 ve 3 söküyoruz. 4 ilmek söktük. Bakın, alttan girdik ve ördük. 1 2 ve 3. Bakın, söktüm. 1 2 3 ve 4. Alttan girerek ördük. 1 2. Bakın, 2 ilmekle başlayıp bu şekilde daha sonra modelimizi koymuştuk. Daha doğrusu sökme işlemine geçmiştik. Sökme işlemini yaptık. 2 ilmeğimizi ördük. Patımızı ördük. Tekrar 6 sıra düze tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar, 6 sıra düze tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Tekrar ilk ilmekten, patımızdan sonraki ilk ilmekle başlıyoruz. Daha sonra 6 sıra düz örüyoruz. Patımızdan sonra 2 ilmek düz örüyoruz. Modelin sökme işlemini yapıyoruz. Yani sırayla bu modeli bu şekilde devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, bir de şunu söyleyeyim ben. Koltuk altında artırma yapmadım ben. Sadece diktiğimiz ilmekle beraber. Bakın, diktiğimiz ilmeği araya aldım. İlmek arttırmadım. 28 ilmek, 62 ilmek ve 28 ilmek. Bu şekilde.
Birer de ilmek kollardan dikişten geldi. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek de robadan ekledik. Toplam bu düzlerden patı saymıyoruz. Düzlerde 124 tane ilmeğimiz oldu. Bu modeli düşürebilmek için bakın arkadaşlar, modeli ne yaptım? Bir ilmek eksilttim. 124 ilmeğim vardı. 123 ilmeği düşürdüm. Siz başlarken modeli arkadaşlar bakın. Sıra düzünüzü sayacaksınız. Patları karıştırmayacaksınız. Bir düz, 1 3 1 3 1 3 1 3 diyerek gelin. Daha sonra bakın son ilmeğiniz 3 1. Burada bitecek. Yani sayarak giderseniz ya da buraya geldiğinizde arkadaşlar bakacaksınız kaç ilmeğiniz fazla var. 1 veya 2. Hemen geri geldiğinizde bir tane ilmeğinizi veya iki tane ilmeğinizi eksilterek aralarda iki ilmeğinizi eksilterek veya bir ilmek fazlaysa bir ilmeğinizi eksilterek modelinize devam edeceksiniz ki model tam düşecek. Yani modele başladığımızda hemen ilk ilmekte burada başladığımızda son ilmekte de burada bitireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ben dediğim gibi koltuk altında artırma yapmadım. Ben sadece dikiş yaptığım yerlerden birer ilmek aldım. Yani koltuk altlarında birer ilmek arttırmış oldum. Evet, ne demiştik? İlk sıramız arka taraf oluyor. Patımızı örelim ve ters olarak ilk sıramıza başladık. Şimdi birinci sıra burası arkadaşlar. 2 4 6 ve 7. Alt sırayı tamamlayacağız. Alt sırayı tamamladıktan sonra modelimize devam edeceğiz. Ne demiştik? Modeli kaydırarak devam edeceğiz. Şimdi alt sırayı tamamladıktan sonra ilk 8. ilmekte hemen başlıyoruz. Daha sonra alt sırayı tamamladığımızda 2 ilmek düzümüzü örüyoruz. Modelimize devam ediyoruz. Bu şekilde modeli tamamlayalım. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim ve haroşa lastikle kapatacağız. Evet, örnek çalışmamızı şöyle çapraz olarak saydığımızda arkadaşlar bakın şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. örnekte artık ben lastiği koyacağım arkadaşlar. Siz ördüğünüz kişiye, yani ördüğünüz çocuğa göre, bebeğe göre kaç tane örnek gideceğinize karar vereceksiniz. Ben 11, yani benim için 11 tane yeterli oldu. Sonuncuyu beraber yapalım. Bakın ne yapıyorduk? Modelimizi koyduktan sonra 1 2 ve 3. Ne yapıyorduk? Burada 1 2 3 ve 4. Hemen alttaki ilmeğimizi alıp bakın şimimizin üzerinde alttan çekiyoruz ve topluyoruz. Şimdi diğer sırada ne yapıyorduk arkadaşlar? Diğer sırada hemen 2 ilmek örüyorduk. Yani kaydırarak yaptığımız için bakın diğer sırada da 2 ilmek ördükten sonra burada patımızdan sonra 2 ilmek ördükten sonra modelimize geçiyorduk. İlk sırada hemen patımızdan sonra ilk ilmekte modelimize geçiyorduk. Bakın son modelimizi yaptık. Patımızı örüyoruz. Dediğim gibi ben 11 kez tekrarladım. Yani 11 kez koydum modelimizi. Siz ördüğünüz bebeğe göre, çocuğa göre, ona göre ayarlayacaksınız. Arkadaşlar yaş grubunu robaya göre, yani bakın roba kısmına yaş grubu belirleyecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben 2 yaş grubu ördüm. Siz 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş bu robayı büyüterek gittiğiniz zaman, büyüterek uzattığınız zaman robayı yaş grubunu belirleyeceksiniz. İlmek sayısı aynı kalacak. Roba kısmında ben 20 kez artırdım. Siz 21, 22, yani yaş grubuna göre roba kısmını uzatacaksınız. Evet, şimdi arka tarafta önce robamızı örelim. Pardon, önce haroşamızı örelim. Yani patımızı örelim. 2, 4, 6 ve 7. Arka tarafta ters olarak son 7 ilmeğimize kadar, patımıza kadar ters olarak gelelim. Son 7 ilmeğimizi ne yapıyoruz? Haroşa örüyoruz. Daha sonra lastiğimize geçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, siz robayı uzattıkça beden yaş grubunu büyüteceksiniz.
Robayı kısa bıraktıkça yaş grubunu, beden kısmını küçülteceksiniz. Evet, sıra sonuna gelelim. Ön tarafta lastiğimizi şöyle yapalım. Evet, ön tarafta lastiğimizi koyalım. Evet, ters örerek geldik patımıza kadar. Patımızda haroşa örüyoruz ve ön tarafta artık lastiğimizi koyuyoruz. Bakın arkadaşlar, kaç defa düğmeliği açmışız? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa düğmeliğimizi açtık ve patımızla beraber bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. 4 diş haroşa oluncaya kadar arkadaşlar. 4. dişi arka tarafta kolda yaptığımız gibi arka tarafta keserek bitireceğiz ve 4. dişimiz o şekilde oluşacak. Şimdi artık lastiğe geçtik. Ne demiştik? 11 kez modelimizi tekrarladık. Lastiğimizi ördükten sonra bu videomuzu, bu yeleğimizi tamamlayacağız. Evet, 4 diş haroşamızı tamamlayıncaya kadar ördük. Bakın arkadaşlar, daha doğrusu 3 diş, 1 2 3 diş haroşadan sonra arka tarafta ne demiştik, örerek kesiyoruz. Evet, sonuna kadar kestik. Şöyle yapalım ve yeleğimizi tamamladık. Bakın, ipleri de arkadaşlar fazla ip yok zaten. Bir yakada var, bir de burada var. İpi de şu şekilde şöyle ipimizi de yedirelim. Bir de buradan alalım. İplerimizi içten yedirelim. Tığım biraz kalın geldi. Şuradan da kilitleyelim. Evet. Yeleğimizi bu şekilde bitirdik. Dediğim gibi arkadaşlar 1,5-2 yaş grubu oldu benim yeleğim. Ne kadar ip gitti onu da göstereyim. İkinci ipten çok az gitti. Göstereyim, bakın arkadaşlar, ikinci ipten çok az gitti. Yani 2 tane ip gitti diyemem. İkinci ipten çok az gittiği için. Şimdi yaş grubunu büyütmek istediğiniz zaman robaya devam edeceksiniz. Yaş grubunu küçültmek isteyen, yani bir yaş grubu yapmak isteyen arkadaşlar 17'de 16'da bırakabilirler. Robayı 20 defa arttırdım. Bir yaş grubu 17'de 16'da bırakabilir. 2 yaş grubunun üstünde örecek olan arkadaşlarımız da 21, 22, 23 olarak devam edip gidebilirler ve üzerine giydirerek deneyebilirler. Burada şimdi düğmeleri de şöyle koyayım, ben dikmeden düğmeleri de şu şekilde göstereyim. Tabii siz düğmeyi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben aynı zamanda ölçüyü de vereyim arkadaşlar size. Çünkü çocuk gelişimi farklı oluyor ama yine de ben ön bilgi olarak size ölçü de vereceğim. Şu şekilde bırakalım. Düğmelerimizi de şöyle yapalım. Daha sonra düğmeyi dikeceğim ben. Düğmeyi dikmeden videoyu noktalayalım. Evet, 5 düğmeliği açtık. Robamızı 20 defa arttırdık. 20 defa arttırdık. Burada da modelimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 defa modelimizi koyduk. Evet, bonbon şekeri, bonibon, birçok ismi var arkadaşlar modelimizin. Evet, modelimizi bu şekilde tamamladık. Bir de ölçüyü vereyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eni 33-34 santim, yani 33,5 santim eni. Eni 33,5 santim. Şöyle boyunu hesaplayalım. Yakadan itibaren. Boyu da 35 santim. 34,5-35 santim arkadaşlar. Evet. Boyunu ve enini verdim. 1,5-2 yaş grubu demiştik. Ve ikinci ipten çok az gitti. Yani 2 tane ip alacaksınız. İkinci ipten çok az gitti. Tabii beden büyüten arkadaşlarımız, yaş grubunu büyüten arkadaşlarımız biraz daha ipi gidebilir. Evet, bu videomuzun da, bu çalışmamızın da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.